Merhabalar, geçtiğimiz hafta Sirkeci Garı'nda düzenlenen Türk Demiryolu Zirvesi'ndeki gözlemlerimizi paylaşacağımız yayınımıza hoş geldiniz. Pandemi dönemi zorluklarına rağmen sektör paydaşlarını sosyal medya platformlarında buluşturmayı başaran organizasyonda hafta sonu düzenlenen atölye çalışmaları ile seyahat etmeyi sevenler, geleneksel sanatlarla ilgilenen ya da geleceğin tren tasarımı konusunda kendisine güvenenler bir araya geldi. 3 gün süren oturumlarda demiryolu reformu tartışıldı, yolcu deneyiminde dijital uygulamalardan bahsedildi ve gelişen dünyada değişen insan ihtiyaçları tartışıldı. Tek kuşak, tek yol olarak özetlenen Demir İpek Yolu projesinin de tanıtıldığı toplantının kapanış oturumunda konuşan Bakan Kara İsmailoğlu, yapımı devam eden veya planlanan yeni projelerden de bahsetti. Videomuzda önce Sayın Bakan'ın çizdiği vizyona yakından bakacağız. Daha sonra Yenikapı Sirkeci arasında yapılması planlanan tramvay projesiyle ilgili hazırlanan ilk tasarımları paylaşacağız. İstinye Üniversitesi'nin uzman akademisyen kadrosu eşliğinde düzenlenen tren tasarımı atölye çalışması hakkında bilgi vereceğiz. Türkiye'de halen işler halde olan 56.548 seri numaralı buharlı lokomotifin son ateşçisi trenini tanıttı. Verdiği detayları ilginç bulacağınızı düşünüyoruz. Sirkeci Garı'nın son durumunda paylaşacağımız yayınımızda gara getirilen trenlerin içinden ve dışından aldığımız görüntülerde bulunuyor. Türk Telekom tarafından düzenlenen 2. Ulusal Doğu Ekspresi fotoğraf yarışmasında derece alan eserlerin sergilendiği alanda kısa bir turumuz olduğu aktaracağız. Önümüzdeki yıllarda karayollarının toplam ulaşım yatırımı içindeki payını azaltıp demiryollarına daha fazla yatırım yapılacağını aktaran Kara İsmailoğlu, 1200 kilometre civarında olan hızlı demiryolu hattı uzunluğunu 2023 yılına kadar 3000 kilometreye çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. 2023 sonrası için yaptıkları planlamadan da bahseden Bakan Bey'in sunumunda kullandığı ve gar alanına asılan haritaya şimdi yakından bakalım. Yapımı devam eden 3872 kilometrelik yeni demiryolu hattının yanı sıra 3389 kilometre uzunluğundaki raylı sisteminde projesinin tamamlandığını görüyoruz. Projesi tamamlanan hatlardan Marmara'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişli yüksek hızlı tren projesi dikkat çekiyor. Ege'ye indiğimizde Bergama Çandarlı Limanı ve Ali Ağa bağlantısını görüyoruz. Akdeniz bölgesinde Antalya'ya Seydişehir üzerinden bir bağlantının proje aşamasının tamamlandığını, İç Anadolu bölgesinde Aksaray Ulukışla arası bir hattın planlandığını, Çorum-Delice hattının da etüt çalışmanın bittiğini anlıyoruz. Ankara-Sivas hattının devreye girmesinden sonra ilk aşamada rayların Erzincan'a kadar uzatılacağını, bu yönde proje çalışmalarının tamamlandığını öğreniyoruz. Öte yandan 6528 kilometrelik yeni hattın proje çalışmalarının yürütülmekte olduğu bilgisi de haritada yer alıyor. Türk Demiryolu Zirvesi'nde Marmaray projesinden sonra atıl durumda kalan Sirkeci ile Kazlıçeşme arasındaki 250 dönümlük arazi üzerine düşük kapasiteli bir toplu taşıma sistemi kurulması için planlama yapıldığı belirtildi ve çalışmanın taslak çizimleri paylaşıldı. Gara girişin tek hat olarak bırakılacağı, kalan bölgenin yürüme yolu ve bisiklet yolu olarak değerlendirileceği bildirildi. Bölge halkının yaşamını da kolaylaştıracak yeni proje kapsamında Sirkeci Garı'nın hem demiryolu araçlarını hem de kültürünü anlatan bir müze olarak kullanılması planlanıyor. Etkinlik kapsamında Türkiye'de halen işler durumda olan tek buharlı 56.548 seri nolu lokomotif geçtiğimiz günlerde Sirkeci'ye getirilmişti. Günümüzde nostaljik gezilerde reklam, film ve klip çalışmalarında kullanılan trenin ateşçisi bakın lokomotif ile ilgili neler söylüyor. Son makina, son makinist, son ateşçiler, inşallah devamı gelir. Hani o anda ben ya iyi ki demişim, iyi ki demişim demeyeyim, iyi ki dedim. Yani bunu istemişim, gönüllü geldim ben buraya. Kara trene. Ondan sonra zaten dediğim gibi herkese Allah attı. Şu gurur, şu onur, insanların bize bakış açısı benim bu treni bırakmama engel oldu. Sıcak oluyor, insanlar etrafımızda toplanıyor. Nasıl çalışıyor? Acaba özünü nereden geldi? Kaç yaşında? Makine 78 yaşında. 1942 model Alman yapımı savaş makinesi, soğuk lokomotif diye geçiyor. Soğuk savaş zamanının makinesi. Tabii Türkiye'de zaman zaman çalıştığı zamanlarda fabrikalarda yenilenmiş. Almanlığı isim olarak almış ama yerli olmuş artık parçalar yenilendikçe. Ön tarafında yeri var. Sonra ufak bir iki tampon arasında boru görünüyor. Orayla ön saçağın olduğu yer ağır makinalı silah. Savaş zamanında ağır makinalı silah montaj yeriymiş. Aynı şekilde makinenin arka tarafında telter diye tabir ettiğimiz yerin üstünde de yine ağır makinalı silah
Yani sonra Almanya'da da Türkiye'ye vermiş bu makineyi. Makina makina güzel bir makina, ağır bir makina. Normalde eskiden ilk görev yaptığımız zaman da şimdikine göre daha yeni bakımları yapılmıştı. Sıcak yapmaya çalıştığımızda maksimum 4 saat, bilemedim 5 saatte makina yürür hale hazır oluyordu, geliyordu. Şimdi tabii malzeme yorgun, ustalar hep emekli oldu. Düzgün sürekli çalışmadığı için, yılda birkaç kez çalıştığı için haliyle istenilen bir bakımlar olmuyor. Olan bakımlar da parça olmadığı için randımanlı olmuyor. Hani üretimi yok, anlayanı yok. Şimdi körlenen borular var yaklaşık 8-9 tane. O da ateşçinin yani bizim yorulmamıza makinenin de 4 saat yerine 8-9 saatte hazır hale gelmesine sebep oluyor. 2 gün önce, 3 gün önce ateş koyduk sirkeci garında, tarihi sirkeci garında. Makine yaklaşık 9 saatte hazır hale geldi. Bu da hem güç, hem zaman kaybı, hem de kömür fazla atılmasını sağlıyor. Yani biraz da masrafa giriyor, külfete giriyor. Peki makinist olarak makinistlerin beyaz gömleğiyle ilgili bir anılar var. Sende var mı öyle bir anı? Valla kara trende bizim yok. Şekilde görüldüğü gibi biz ateşçiyiz. İnşallah nasip olursa ustamız bizi yetiştiriyor, eğitiyor. Son makinistler olacağız gibi görünüyor. Benim stajım doldu. Dediğim gibi 7 senedir bunda görevliyim. Ateşçilik yapıyorum. Bakımını elimizden geldiğince kendimiz yapmaya çalışıyoruz arızalı yerlerini. Beyaz gömlek olayı ustalarımız da anlatıyor. Eskilerden de duyuyoruz. Beyaz gömlekle biner, beyaz gömlekle inermiş. Tabii o zaman dediğim gibi makineler bakımlı. Sivas fabrikasında Eskişehir'de günde bir tane buharlı lokomotif çıkarıyorlarmış. Sıfırdan üretim. Yani kayıp yok, arıza yok. Arıza olsa da deposuna döndüğünde düzgün bir bakım var. Her şey yenisiyle, parçasıyla, sıfırlığıyla değiştiriliyor. Bu kadar olmuyordur hani, olmuyormuş. Artı eskiden mesela ustalar söyler, makinistin bindiği taraftan ateşçi binemezmiş. Makinist sağ taraftan, kendi tarafından bindiğinde muntalları yani tuttuğunuz yerleri tuttuğunda eğer eli kirlenirse ateşçinin vay haline. Oralar sürekli yıkanır, temizlenir ki biz hala onu devam ettiriyoruz ustamızda. Lokomotif 2. Dünya Savaşı yıllarında Almanya'da Henschel fabrikasında soğuk iklim şartlarına göre imal edilmiş. Lokomotifin markizleri yani makinist ve ateşçinin bulunduğu yer kapalı olarak tasarlanmış. Su ve kömür ikmali yapıldıktan sonra ağırlığı yaklaşık 150 ton olan lokomotif aynı hızla ileri geri manevra yapabilecek özellikte. Buharının bir kısmını tekrar suya dönüştüren sisteme de sahip olan lokomotiften Türkiye'ye o yıllarda 53 adet gelmiş. Üzerindeki tabelada yazılı olan 56.548 sayısının açılımına gelince ilk 5 çekiş yapan teker sayısını, 6 toplam teker sayısını, ikinci 5 makinenin tipini, 48 ise makinenin sıra numarasını gösteriyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarından biri de geleceğin trenini tasarlama teması üzerine kuruluydu. İstinye Üniversitesi öğretim görevlilerinin ve öğrencilerinin desteğiyle birkaç saat içinde hazırlanan bir tasarımı paylaşmak isteriz. Değerli iş ortağımız Fikret Furkan Özkan'ı Gebze Darıca metrosu videosundan hatırlarsınız. Raylı sistemlerle oldukça yakından ilgilenen Fen Lisesi öğrencisi Fikret Furkan'ın çamur zıpzıpı adını verdiği tasarımın temel özelliği hem karada hem de suda gidebilmesi. 2 katlı ve tümüyle şeffaf olan tren su altında giderken herhangi bir tüp tünel ihtiyacı duymuyor. Trenin öncelikle turistik bölgelerde hizmet vermesi düşünülmüş. Örneğin Antalya'dan Kaş'a çoğunlukla deniz altından seyahat edecek trende ihtiyaç duyulan oksijen ise suyun elektrolizi ile elde ediliyor. Fikret'e manyetik levitasyon yani maglev sınıfında sayabileceğimiz trene niçin çamur zıpzıpı adını verdiğini sorduk. Suda olduğu gibi karada da yaşayabilen bu ilginç hayvanın en önemli özelliği çok seri hareket etmesi diyen Fikret Furkan, tasarladığı tren hayata geçirildiğinde karada saati en az 350 km hız yapmasını istiyor. Sirkeci Garı'na getirilen nostaljik vagonlar içinde bir de kısa turumuz oldu, paylaşmak isteriz.
Geçtiğimiz yıllarda özellikle kış aylarında çok popüler olan Doğu Ekspresi konusunu işleyen ve Türk Telekom tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında derece alan eserler de sergi bölümünde yer alıyordu. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Türk Demiryolu Zirvesi hakkında bilgi aktardık. Artık katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linki tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.